Bir kadın kendini erkek gibi giydirip sahte sakal takarak Mısır'ın tepesine oturdu ve 22 yıl boyunca kimse ona hayır diyemedi. Ama üvey oğlu tahta geçtiğinde onun adını taştan kazımaya başladılar. Peki neden hemen değil de yıllar sonra? Erkek kılığında bir kraliçe, Hatshepsut. Hatshepsut, Firavun 1. Tutmose ile eşi Ahmose'nin kızı olarak dünyaya geldiğinde, önünde uzanan yol zaten kraliyet sarayının en tepesine çıkıyordu. Ancak Mısır'da bir kadının doğrudan tahta oturması geleneğin dışındaydı. Bu yüzden 12 ile 15 yaşları arasında, kaynaklar arasında kesin mutabakat yok, üvey kardeşi 2. Tutmose ile evlendirildi. Çiftin tek çocuğu Neferure adında bir kızları oldu. Bir erkek varis hiç gelmedi. 2. Tutmose, hükümdarlığının ne kadar sürdüğü Mısır bilimciler arasında hala tartışmalı olan, kimi araştırmacılara göre sadece 3-4 yıl, geleneksel görüşe göre 13-14 yıl bir dönemin ardından genç yaşta öldüğünde taht cariyelerden biri olan İset'ten, bazı kaynaklarda Isis olarak da geçer, doğan küçük oğlu 3. Tutmose kaldı. Çocuk henüz kral olamayacak kadar küçük olduğu için Hatshepsut naibe olarak devreye girdi. İlk yıllarda bu rolü geleneklere uygun biçimde üvey oğlunun adına yürüttü. Fakat saltanatının 7. yılı civarında nedenleri tarihçiler arasında hala tartışılan bir kararla kendisini sadece bir naibe değil, tam yetkili bir firavun olarak ilan etti. Bu andan itibaren Maat Kare taht adını benimsedi ve resmi yazışmalarda majesteleri unvanıyla anılmaya başladı. İsminin dişil eklerini de zamanla metinlerinden ayıklamaya çalıştı. Bu geçişi meşrulaştırmak için Hatshepsut, Deir el-Bahri'deki anıt mezar tapınağının duvarlarına kendi doğum hikayesini kazıttı. Tanrı Amon'un babası 1. Tutmose kılığına girerek annesi Ahmose'yi ziyaret ettiğini ve onu bizzat seçtiğini anlatan bir efsane. Aynı zamanda görsel temsillerde erkek bir kral gibi resmedilmeye başladı. Geniş omuzlu, kaslı bir bedenle kralların giydiği kısa eteği ve törensel takma sakalı takılmış olarak. Buna karşın yazıtlarında kendinden çoğu zaman hala dişil zamirlerle söz ediyordu. Yani kimliğini tamamen inkar etmek yerine iktidarın görsel diliyle uzlaşma yolunu seçmişti. Sarayda ona en yakın duran isimlerden biri mimar ve yüksek memur Senenmut'tu. Kızı Neferure'nin eğitiminden sorumlu olan Senenmut, Deir el-Bahri Tapınağı'nın inşasında da önemli bir rol üstlendi. Aralarındaki ilişkinin niteliği sadece siyasi bir ortaklık mı yoksa daha yakın bir bağ mı olduğu tarihçiler arasında hala tartışmalı bir konu ve elimizdeki kanıtlar kesin bir sonuca varmaya yetmiyor. Yaklaşık 22 yıl süren bu saltanat, Mısır tarihinin en istikrarlı ve üretken dönemlerinden birine denk geldi. Hatshepsut savaşmak yerine inşa etmeyi ve ticareti tercih etti. Karnak'ta babası adına yükselttiği devasa granit dikili taşlar bugün hala ayakta duran nadir örneklerden biri olarak görülebiliyor. Orta Mısır'daki Speos Artemidos Kaya Tapınağı'na kazdırdığı uzun yazıtta ülkeyi kargaşadan kurtarıp düzeni yeniden tesis ettiğini gururla ilan ediyordu. Ama en çok bilinen başarısı Kızıldeniz üzerinden gerçekleştirdiği ve mür ağaçları, abanoz, fil dişi, altın ve egzotik hayvanlarla dönen ünlü Punt seferiydi. Bu yolculuğun sahneleri Deir el-Bahri Tapınağı'nın duvarlarına ayrıntılarıyla resmedildi. Ceser Ceseru adıyla anılan bu anıt mezar tapınağı, doğrudan kayalık bir vadinin içine oyulmuş, teraslı, sütunlu galerileriyle dönemin en cüretkar mimari projelerinden biri olarak kabul ediliyor ve bugün hala Luxor'u ziyaret edenlerin gördüğü en etkileyici yapılardan biri. Hatshepsut öldüğünde 3. Tutmose nihayet tek başına tahta geçti ve 30 yılı aşkın bir süre daha hüküm sürdü. Uzun zaman üvey annesinin adının ve heykellerinin bir kısmının anıtlardan kazınıp silinmesi kişisel bir öç alma girişimi olarak yorumlandı. Oysa yakın dönem araştırmaları bu tabloyu karmaşıklaştırıyor. Yıkımın Hatshepsut'un ölümünden hemen sonra değil, 15-20 yıl kadar sonra
Tam da 3. Tutmos'un kendi oğlu 2. Amenhotep'i veliaht olarak hazırladığı döneme denk gelmesi, bunun bir nefret patlamasından çok, hanedan çizgisini erkek krallar üzerinden sağlamlaştırmaya yönelik siyasi bir hamle olabileceğini düşündürüyor. Üstelik silme işlemi tutarsızdı. Kraliçe olarak betimlendiği görüntülere dokunulmazken, yalnızca Firavun unvanı ve simgeleriyle göründüğü yerler hedef alınmıştı. Bu unutturma çabası, ironik biçimde Hatshepsut'un kendi sözleriyle adeta önceden sezilmişti. Karnak'taki dikili taşlarından birine kazdırdığı yazıtta, gelecekte kendisinden nasıl söz edileceğini merak ettiğini itiraf ediyordu. Yüzyıllar boyunca kayıtlardan büyük ölçüde silinen bu iz, ancak 19. yüzyılda hiyerogliflerin çözülmesiyle ve Deir el-Bahri'deki yazıtların dikkatle incelenmesiyle yeniden gün yüzüne çıkabildi. Onlarca yıl boyunca araştırmacılar parçalanmış kartuşları ve yeniden oyulmuş isimleri birleştirerek onun hikayesini adım adım yeniden kurdu. Bedeni ise çok daha uzun süre gizli kaldı. 1903'te Kral Vadisi'ndeki KV-60 mezarında bulunan 2 mumyadan biri, onlarca yıl kimliği belirsiz biçimde beklemeye devam etti. Ancak 2007 yılında Mısırlı arkeolog Zahi Havas liderliğindeki bir ekip, ayrı bir mezarda bulunan ve Hatshepsut'a ait organları içeren küçük bir kutudaki tek bir azı dişini mumyanın çenesindeki boşlukla eşleştirdi. Havas bu eşleşmeyle %100 eminiz dese de bazı Mısır bilimciler bu iddiayı o dönemde kesin değil, ihtiyatlı bir tanımlama olarak nitelendirdi. Yine de bu bulgu mumyanın Hatshepsut'a ait olduğu yönündeki en güçlü kanıt olarak bugün de kabul görüyor. Hatshepsut genellikle Mısır'ın ilk kadın firavunu olarak anılır ama bu unvan aslında ondan yaklaşık 3 asır önce 12. hanedanın sonunda hüküm süren Sobekneferu'ya aittir. Hatshepsut'u öne çıkaran, hükümdarlığının uzunluğu, hırsı ve o güne kadar tahta çıkmış herhangi bir kadından çok daha büyük bir refah dönemine imza atmış olmasıdır. Bugün Hatshepsut, kadınların yönetici olarak var olamayacağı varsayılan bir çağda, hem gücünü hem de kimliğini koruyarak tahta kalmayı başarmış ender figürlerden biri olarak anılıyor. Mısır bilimciler onu hüküm sürdüğü dönemin ekonomik refahı ve büyük inşa projeleriyle 18. hanedanın en başarılı yöneticilerinden biri olarak değerlendiriyor. Taşa kazınan endişesi tamamen haklı çıkmadı. Adı yüzyıllarca silik kaldı. Ama hikayesi sonunda yeniden anlatıldı. Hem de bu kez kendi sözleriyle kazıdığı taşların üzerinden. Bu, tarihin sessiz bıraktığı ama unutulmayı reddeden kadınlardan birinin hikayesiydi. Peki ya diğerleri? Bir firavun vardı. Erkeklerin dünyasında 30 yıl hükümdarlık yaptı ve ölümünden sonra adını silmeye çalıştılar. Bir ressam vardı. Her tablosunu acıyla boyadı ama hiç yenik düşmedi. Bir hemşire vardı. Savaş meydanlarında geceleri fener taşıdı ve modern tıbbı kökten değiştirdi. Bir kız vardı. Karanlığın kurşununa rağmen susmadı. Hepsinin hikayesi burada. Lilitya'da her hafta yeni bir isim, yeni bir hikaye seni bekliyor. Abone ol, bildirimleri aç. Bir sonraki hikayeyi kaçırma. Tarihin en güçlü sesleri sessizliğe teslim olmadı. Sen de onları duymayı hak ediyorsun.